Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda, masamda gördüğünüz gibi lahana var. Lahanayla pilavların, makarnaların ama özellikle de kısırın yanına çok yakışan bir lezzet hazırlayacağız. Lahana ekşilemesi. Pratik turşu da diyebiliriz ama asıl adı lahana ekşilemesi. Benim tüm bir lahanam var. Tabii hepsiyle yapmayacağım. Bunun yarısını keseceğim şimdi. Bu kadar lahana bizim için yeterli. Şimdi ben bunları iri iri doğrayacağım. Yine ikiye bölelim. Tencereme yarısına kadar su doldurdum. Kaynar su doldurdum. Şimdi altını açıyorum. Ve biraz tuz ekleyeceğim. 3 çay kaşığı tuz ekledim. Tekrar kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi lahanalarımız böyle çok ölmeyecek şekilde biraz yumuşasın. Hani dişe gelecek şekilde haşlansın. Ondan sonra süzelim. Lahanalarımız yumuşamaya başladı. Yumuşadıkça miktarı da azalıyor. Biraz daha pişsin, kaynasın şöyle. Evet, lahanalarım istediğim şekilde yumuşadı, piştiler ve altını kapatıyorum. Şimdi suyunu süzeceğim. Şimdi lahanalarımızın bir miktar soğuması lazım. Ekşilememizin sos malzemelerini hazırladım. Burada kurutulmuş nanem var, nar ekşisi, sumak, 3 diş sarımsağım var, kurutulmuş süs biberi, acı biber, kırmızı pul biber, karabiber, zeytinyağı ve limon suyum var. Şöyle süs biberlerini, için çekirdeklerini de çıkarıyorum. Ben biraz ekşilemem acı olsun istediğim için bunu koyuyorum. Sizler arzu etmezseniz koymayabilirsiniz. Bu biberleri ben yazdan kurutmuştum. Şimdi sarımsaklarımı rendeliyorum üzerine. Sumak ilave ediyorum. Evet, 4 çay kaşığı koydum. Kırmızı pul biberim. Benim bu biberim tatlı olduğu için acı süs biberi koydum. Dediğim gibi arzuya bağlı. Şöyle kuru nanem var. Bu naneyi de kendim yaptım. Şöyle avucuma alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar aldım. Böyle yapınca aroması da çok güzel çıkıyor. Karabiber de ilave ettim. Çok fazla değil, yarım çay kaşığından daha az diyebilirim.
Limon suyu bol olsun arkadaşlar, güzel oluyor. Ben hatta bunun hepsini koyuyorum. 4'te 3 çay bardağı diyebilirim. Evet, nar ekşimi de ilave ettim. Zeytinyağımı da ilave ettim. 1 çay bardağı da soğuk su ilave ettim. Şöyle biraz karıştıralım. Tuz koymadım arkadaşlar. Haşlarken suyuna tuz koyduğum için lahananın tuz oranı iyi. Ama arzu ederseniz yine tekrar ilave edebilirsiniz. Güzel bir karışım oldu. Şimdi hazırladığım bu sosun içerisine haşladığım lahanaları yavaş yavaş ilave edeceğim. Ekşilememiz hazır. Şimdi bu şekilde dolaba kaldıralım, üzerine örtelim. Şöyle en az 1 saat bekletelim ki bütün lezzetler birbirine iç içe geçsin. Ben şöyle cevizli bir ekmek yaptım arkadaşlar. Bunun tarifini de sonra çekip sizlerle paylaşacağım. Ekşilememizin yanında çok güzel gider. Şimdi dilimleyeceğim. Şöyle iç dokusunu da göstereyim size. Gayet güzel bir ekmek oldu. Mis gibi de kokuyor. Bugün lahanayla çok güzel bir ekşileme yaptık. Birçok yemeğin yanına yakışır bir lezzet oldu. Ve bugünkü tarifimin de sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.